Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Çanta için şöyle 2 adet mini D halka kullandım ve kanca kullandım. Ayarlanabilir D toka da kullandım. Bir adet mıknatısla çıt çıt da kullandım. İçinde telalı astar dikimi yaptım. Onun için bu şekilde kalıp gibi duruyor. Telalı astar dikimini de kanalımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp aynı şekilde örebilirsiniz. Çantamın ölçülerini de yine açıklama kısmına yazarım. Bakın bu şekilde bir çanta. Hem elde hem çapraz askılı hem omuzda taşınabilir bir çanta oluyor. Hadi başlayalım örmeye. Çantamı orta kalınlıkta koton iplerle örüyorum. Açıklama kısmına kullandığım ipleri, renk kodlarını, kaç gram çanta için ip kullandığımı yazarım. Siz de aynı iplerle örebilirsiniz. Farklı iplerle de örebilirsiniz. Tercih size kalmış. İpime uygun da 3 milim tığ kullanıyorum. Çantamızı örmeye çantamızın tabanından başlıyoruz. Başlangıç ipimizi biraz uzunca bırakıyorum. 40 santim uzunluğunda bırakalım. Zincir çekerek başlayalım. İlk önce bir zincirimizi çekelim. Şu bıraktığımız 40 santim uzunluğunda ipimizi de şöyle tığımıza dolayıp zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 toplam 48 zincir çekiyoruz. 48. Devam edelim. Zincirimizi çekelim. 48 zincirimizi çektik. Şimdi bakın her iki tarafında da zincir gibi kısımlar oluştu. Başaklar oluştu V şeklinde. Önce bu tarafını öreceğiz, sonra bu tarafını öreceğiz. Ördükçe kafamızda daha iyi şekillenecek. Bu şekilde başlayınca tabanımız daha güzel duruyor. 3 zincir çekiyoruz. Hemen şuradaki ilk zincir gibi görünen kısma batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 4 adet. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincir gibi görünen kısma batıyorum. İkili trabzan. Şimdi devam eden kısımlara hep ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde şurada köşemizi oluşturuyoruz. Burası değil. Şuradaki trabzan sayım 46 trabzanımız olacak. Şu an 4 adet ördüm. Sıranın sonuna gelelim. Evet, 47 tane ikili trabzanı ördüm. Şimdi yine aynı noktaya şimdi 2 zincirimizi çekiyoruz. Burada köşemizi oluşturuyoruz. Tekrar aynı yere 4 adet ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bakın. Şimdi etrafını tam tur dönüyoruz. Tam karşısına batıyoruz. Şimdi bakın burada da yine zincirlerimiz oluşmuştu. Başlangıç şeklimizden dolayı. Hemen karşısına batıyorum. Burada da yine 47 ikili trabzanımız olacak zincirden itibaren şuradan. 47 adet ikili trabzanımızı örelim. Sonuna gelelim.
Evet, sıranın sonuna geldim. 2 zincir çektim. Başlangıçtaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. 2 zincirimi çekip bir üst sıraya çıktım. Yine tam dibine batıyorum. İkili trabzan hep örüyoruz. Trabzanlarımızın tepelerine birer adet batıyoruz. 2 zincir çektiğimiz boşluğa 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Köşede arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi trabzanların tepelerine birer adet batarak devam ediyoruz örmeye. Tabanı hep aynı şekilde örüyoruz. Dikdörtgen bir taban. Devam edelim. Şuradaki artış yerine kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Boşluğa 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan örüyoruz. Sonrasında yine trabzanımızın tepesine batıyorum. Buradaki köşeye de yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincir, tekrar 2 adet. Sonrası yine aynı şekilde devam edecek. Onun için bu kısımları size göstermeyeceğim. İstediğimiz genişliğe kadar tabanımızı büyütelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, çantamızın taban kısmını bitirdim. Buradaki son sıradaki trabzan sayımız 7 ve 7'nin katları olmak zorunda ki örneğimiz tam düşsün. Onun için buradaki trabzan sayınızı sayın. 7 ve 7'nin katları gelmesi gerekiyor. Şimdi yeni rengimize geçip örneğimizi hemen kurmaya başlayalım. İlk trabzanın tepesine batıyorum ve yeni rengimle çıkış yapıyorum. 2 ilmeği aynı anda öreceğimiz için bu pembe renkli ipimi kesmiyorum. Evet, bunu içinden geçiriyorum. Etrafında da döndüreyim. Bir zincir çektim. Şimdi tam dibine aynı noktaya sık iğne ördüm. Şimdi tığımın üzerine doluyorum. 1 2 3 dördüncü trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. Burada şöyle elimizi gevşek bırakalım. İpimizi uzatalım. Şu noktaya kadar. İkisini örüyorum. Sonra ikisini. Aynı yere 3 kere bu işlemi yapıyoruz. 2 3. Sonrasında bir gerideki trabzana batıp aynı işlemi yapıyoruz. Dördüncüye batmıştık. Şimdi üçüncüye batıyoruz. Bakın şuraya. Batıyorum. Yine aynı işlemi ipinizi uzunca bırakın. İkisini beraber, ikisini beraber. 3 kere. 2 ve 3. Şöyle. Şimdi üçüncü trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 üçüncüye sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine tığımın üzerine doluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum bu sefer. 1 2 3 dördüncüye batıp yine örneğimizi burada yapıyoruz. 1 2 3 bir gerisine batıyorum. 1
2 ve 3. Örneğimiz hemen oluştu. Şimdi 1 2 üçüncüye sık iğne, sonrasında 1 2 3 dördüncüye örneğimizi örüyoruz. Bir iki üçüncüye batıyorum. 1 2 3 dördüncüye örneğimizi örüyoruz. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Örneğimi tamamladım. Sona geldim. Bakın. Şurada şöyle boşluk oluştu. Şu ipimi çekiyorum. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında diğer rengi elime alıyorum. Yandaki trabzana tepesine bakın batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp yeni rengime geçtim. Şu ipimizi de hafifçe çekelim. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve ikili trabzanımı bu noktada örüyorum. Yine böyle uzatarak örelim. Zincirim ilk trabzanımda, bu ikinci, şimdi üçüncü. Bir geriye batacağım yer, bakın şu sık iğnemin tepesi değil, şuradaki trabzan. Geriye batacağım nokta burası. İlk sıradaki gibi değil. Buna dikkat edelim. 1 2 3 adet ördüm. Evet, 1 2 üçüncü trabzanın tepesine sık iğne örüyorum. Sonrasında yine 1 2 3 dördüncüye ikili trabzan örüyoruz. İpimizi yine uzatalım. 1 2 3. Bir alt sırada bir gerisine batmıştık. Burada bir gerisine değil, şu noktaya batıyoruz. Trabzanın tepe noktasına, şuraya. Sık iğnenin tepesine değil. Buna dikkat edelim. Bir iki üçüncüye sık iğne, 1 2 3 dördüncüye örneğimizi örüyoruz. Bir iki üçüncüye sık iğne. Bakın örneğimiz tam oluştu. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. İkinci sıranın sonuncu sık iğnesini de ördüm. Ve arkadan yeşil rengi yine elime alıyorum. Burada ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire batmıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şu pembe ipimi de şöyle iyice sıkıştırayım. 3 zincir çekiyoruz burada. 1, arkadan da ipimizi kontrol edelim, kasma yapmasın. 2 ve 3. Aynı yere zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan, sonrasında yine şuradaki trabzanın tepesine sık iğneye batmıyorum.
3 adet. İlk trabzana batmıştık. Sadece şu başlangıçtaki zincirim, sık iğnem farklılaşacak. Burası önemli değil arkadaşlar. Şöyle ikinciye batayım. Sonrasında yine şu ilk trabzanın tepesine batarak örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. İsterseniz baştaki zincire de batabilirsiniz. Ben trabzanın tepesine batıp burada bu şekilde bir kaydırma yaptım. Şimdi 1 2 üçüncüye sık iğne, sonrasında yine 1 2 3 dördüncüye ve yine ilk trabzanın tepesine. Evet, bakın örneğimiz artık oluştu. Bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde devam edecek. Şuradaki trabzanın tepesine ve ilk trabzanın tepesine. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Çantamızı istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Bakın tabanda oluştu. Çantamız böyle devam edecek. İstediğimiz büyüklüğe kadar örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Çantayı istediğim büyüklüğe kadar ördüm. Bakın şurası başlangıç noktam. Bu arada başlangıç yerimiz bakın şöyle çapraz geldi. Şu şekilde. Şimdi şurada başlangıç noktam. Ölçelim çantanın uzunluğunu. Tabandan itibaren yüksekliği 23 santim uzunluğunda. Genişliği de 31 santim genişliğinde. Şimdi yeşil renkli iple işim bitti. Bunu makasımla kesiyorum. Çantamızın ağız kısmına ve sap kısmına geçelim. Bu noktada bakın şöyle çantamız örnekten kaynaklı kavisli. Bu kavisleri yok etmek istiyorum. Şu aralara ikili trabzan öreceğim. Tepe noktalarına sık iğne. Şimdi beraberce örelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıktım. Bir zincirimi çektim. Şimdi tam dibine bir adet sık iğne örüyorum. Burada bakın şu ortaya battığımız sık iğneye ve şu her iki taraftaki trabzanın tepesine ikili trabzan öreceğiz. Trabzanın hemen yanına tekli trabzan, diğerleri sık iğne olacak. Evet, sık iğne örüyorum. Sonrasında yine sık iğne, tekli trabzan, tığımın üzerine doluyorum. Tek seferde örüyorum. Şimdi bakın tam şu noktada ikili trabzan örüyorum 3 adet. Sonrasında tekli trabzan, sık iğne, 1 2 adet sık iğne, sonrasında tekli trabzan ve 3 adet ikili trabzan. Sonrasında tekli, 2 adet sık iğne, tekli trabzan. Bakın burası düzleşti.
Amacım buydu. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Bir sırayı ördüm. Bu arada tığ numaramı küçülttüm. 2,5 milim tığ ile örmeye devam ettim. Nedeni şu kenarının çok marullama yapması. Böyle yapınca düzeldi. Artık hep 2,5 milim tığ ile öreceğim. Evet. Şuraya sonuncu ikili trabzanımı, ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çektim. Tam dibine yine sık iğne örüyorum. Sonrasında hepsinin tepesine birer adet sık iğne örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. 3 sıra sık iğneyi örelim. Sonrasında çantanın sap kısmında görüşelim. 3 sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra geldi çantamızın saplarını örmeye. Saplarını çantamızın, bakın şurası köşe noktalarıydı. Burası çantamızın ön kısmı. Ön kısmını şöyle tam ortasına ayarladım ve buralara ilmek belirleyicilerimi taktım. Hem öne hem arkaya daha kolay olacak benim için. Öncesinde eşit şekilde sayıyorum. Bunları yerleştiriyorum. Tekrar göstereyim. Çanta sapını şuralarda oluşturmak istiyorum. Siz biraz daha geriden de takabilirsiniz. Bana bu şekilde yeterli geldi. Elde taşımak için, eğer omuzda taşımak için uzun bir sap yapsaydım, buradaki mesafeyi daha uzun tutardım. Biraz daha kenarlara çekerdim ilmek belirleyicilerini. Şimdi 4. sıradayım. Tam sapımızın burada. Buraya kadar örmüştüm. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartayım. Çantamızın sapı için toplam 50 zincir çekelim. 50, 2, 3, 50 zincirimi çektim. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu yere sabitliyorum. Sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada da yine 50 adet zincir çekelim. Arka kısmında da sapımızı oluşturalım. Sonraki ikinci sırada görüşelim. Zincir olan kısma kadar geldim. 3 sıra daha sık iğne öreceğiz. Aynı şekilde şimdi zincire batarak devam edeceğiz örmeye. Sonuncu 3. sırada ise D halkalar kullanmak istiyorum. Hem sık iğnemi öreceğim hem de bu D halkaları çantamın her iki tarafına takacağım. Bunları neden takacağım? Çantama bir de büyük bir sap örmek istiyorum. Hem çapraz askılı hem de omuzda takabilmek için. Bu şekilde de kanca kullandım. Bunların da ölçüleri şöyle. D halkam 1 santim. Kanca ise 1,5 santim genişliğinde. Uzunluğu da şöyle. Tabii ki siz daha farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Ben böyle çıkarabilmek için bu şekilde kanca tercih ettim. Şimdi örmeye başlayalım. Zincir kısmını örerken şöyle zincirimizi çeviriyorum. Arka tarafında kesik kesik çizgiler var. Bakın şunlar. Bunlara batarak sık iğnemi örmek istiyorum. Bunlara batınca daha estetik bir görüntü elde ediyoruz. Size zor gelirse batmak zorunda değilsiniz. Zincirin tek tarafına da batabilirsiniz. Ben detaylı örgüyü seviyorum. Bakın böyle batınca arkası da şu şekilde duruyor.
Devam edelim. Her iki tarafını da örelim. İkinci sırada şu sap kısmında bir eksiltme yapacağım. Oraya kadar gelelim. Sap kısmının ikinci sıra sık iğnesine geldim. Burada bir adet eksiltme yapacağız. Zincir çektiğim kısımda, bakın burası şu tarafa ait şu iki sık iğne, bunları örüyorum. Çanta sapımızın zincir olan kısımda bir adet sık iğnemi örmüyorum. İkinciye batıyorum. Bir adet eksiltme yapmış oldum. Bu işlem çanta sapımızın daha sağlam olmasını sağlıyor. Her iki tarafta da aynı işlemi uyguluyoruz. Burada da yine zincir olan kısma şuraya batmıyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. Bir sıra daha örelim. Pardon, iki sıra daha örelim. Sapımız daha kalın olsun. Sonrasında şu metal D halkaların eklenme kısmında görüşelim. Evet, çantanın sapını 3 sıra ördüm. Bakın bir tarafa D halkayı taktım. Şimdi diğer tarafa sizinle beraber takmak istiyorum. Çantamızın tam şöyle ikiye katlayınca ortasını buluyorum. Tam da birleştirme yerine denk geldi. Şimdi D halkamı şöyle koyuyorum. İçine ve devam eden sık iğnemin tepesine batıyorum. Yine devam eden sık iğneye ve D halkama bu şekilde her ikisine batarak D halkamı takmış oluyorum. İlk sık iğnemi tepesine batıp ipimi bu noktada kesiyorum. Evet, çantamızın bu kısmı bitti. Çantam bittikten sonra astarlamaya geçmeden önce çantamı ütülüyorum arkadaşlar. Düşük ısıda ütülememi yapıyorum. Şu saplarındaki şu kıvrıklık da geçiyor. Şu şekilde duruş geçiyor. Ütüleme yaptıktan sonra ütülemeyi yapayım. Sonrasında kenar kısmındaki sap örülmesine geçelim. Çantaya D halkaları taktım ve bir sıra daha sık iğne ördüm üzerine. Bir sıra daha. Şu köşelerde yine eksiltmemi yaptım. Sonrasında ipimi kestim. Çantanın içini de astarladım arkadaşlar. Daha önce kanalımda paylaştığım için tekrar size göstermeyeceğim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Eğer açıklama kısmına ulaşamazsanız bana yazın, ben size linkini gönderirim. Astarlama gerçekten çok kolay. İsterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde çok rahatlıkla astar dikimi yapabilirsiniz. İnanın gözünüzde hiç büyütmenize gerek yok. Elimizde dikince zaten kenarları falan gözükmeyecek hiçbir yeri. Çantayı dikişte de elimle dikiyorum bu kısmını. Tüm detayları paylaşmıştım. Şimdi tekrar paylaşmayacağım. Gelelim şimdi çantamızın kenar uzun sapını örmeye. Zincir çekerek başlayalım örmeye. Başlangıç ipimi biraz uzunca bırakıyorum ve 11 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dördüncü zincirimin tek tarafına batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. Devam eden zincirlere de yine aynı şekilde batıyoruz. 3. ikili trabzanım. 4. 5. 6. ve 7. Sonrasında ayarlanabilir metal tokamıza şöyle tutuyoruz. Tam bunun ölçüsünde olması gerekiyor.
Sizin eğer ayarlanabilir metal tokanız daha büyükse buradaki zincirinizi daha fazla çekin. Trabzan sayınız da daha fazla olsun. Benimki bununla bakın aynı. Şurada fazla gelen zincirimi de şöyle sökeyim. Evet. Şimdi örmeye devam edelim. 3 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum ve şu boşluklara batarak örüyoruz. Boşluklara batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber 7 adet olacak. Hep aynı şekilde örülüyor. Bir, iki, üç zincir tekrar döndürdüm. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde örülüyor. Bakın tekrar ölçelim. Tam metal toka kadar olacak. Uzunluğu 120 santim uzunluğunda örelim. 120 santim uzunluğunda çantamızın sapını örüyorum. Tabii ki tercih size kalmış. Daha uzun da örebilirsiniz, daha kısa da örebilirsiniz. Ayarlanabilir olacağı için uzun örmemizde fayda var. İstediğimiz uzunlukta kullanabiliriz böylelikle. Sapımızı örelim, sonrasında dikme kısmında görüşelim. Evet, 120 santim uzunluğunda ördüm ve ipimi yine uzunca kestim. Bu dikiş payı. Şimdi ayarlanabilir metal tokamızı ve metal kancamızı kullanacağım. Ayarlanabilir tokayı da nasıl taktığımı size göstereyim. Öncelikle metal tokamızı şöyle geçiriyoruz. Hem alttan hem üstten. Sonrasında bakın kancaya geçiriyorum. Ve bu ucunu şuradan geçiriyorum. Bakın burası iç tarafı. Şöyle ipi iğneye geçirirsem daha kolay oluyor. Hemen yandan çıkıyorum. Evet. Bakın şuradan ufak bir pay çıkartıyorum. Şurayı biraz daha açalım. Evet, şimdi bu kısmı olabildiğince kısa tutup şöyle 2 katına dikiyorum. Bakın 3 katına değil, burada 3 kat var. Sadece şuraya tutturuyorum. Şimdi gelin beraberce dikelim. Öncelikle sabitleyeyim. Evet, bu tarafın dikiş kısmını bitirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer tarafı da yine kancaya dikmek istiyorum. Dikerken şöyle dümdüz getirelim. Kıvrılma olmasın. Bu şekilde içinden çıkartıp dikiyorum. Evet. Gerçi burası dönüyor. Kıvrılma olsa da önemli değil. Şimdi hemen
yine şuraya dikelim. Dikiş kısmını bitirdim. Şu şekilde takarak iki türlü kullanım sağlıyoruz. Evet, çantamız bitti. Çantamız bu şekilde. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.